iç içe deformasyonlardan sıyrılması, başta teker teker bizim her birerlerimizin kendimiz olmasına, yeniden kendi formumuzu bulmamıza vabestedir. Biz olacağımız ana kadar başkalarının bir şey olmasını beklemek beyhudedir. Bir ümit, bir reca mülahazasıyla diyebilirim, o yola girildiği söylenebilir. Fakat henüz o mesele bir şey ifade edici mahiyetten noktalanmış değil. Daha hecelemedeyiz. Birinin dediği gibi, Mecnun'la aşk mektebinde beraberdik biz. Ben Kur'an'ı hatmettim, o ancak Velleyl suresine geldi. Yani ben ereceğime erdim, o ise Leyli, Leyli, Leyli deyip durdu diyerek Sebki Hindi gibi bir üslupla meseleyi ifade ediyor. İki mısraya sıkıştırmış bunu. Bütün dünyanın esasen yeniden şekillenmesi, inşirah verici bir hal alması, tam bir cennet koridoruna dönmesi, en azından büyük çoğunluk için ümit vaat edici esas bir oluşum bir yerde, imrendirici bir oluşum çok önemli. O da zannediyorum başka tarafta öyle imrendirici bir şey yok. Meseleyi aidiyet mülahazasına bağlayarak bu sizde var, bu harekette var, bu cemaat içinde var falan diyemem, iddia olur. Değildir de desem Cenab-ı Hakk'ın eltaf-ı subhaniyesini inkar olur. Var olan şeyler haza min fadli Rabbi, Rabbimin fazlından, kereminden, teveccühünden, iltifatındandır. Olacak şeyler de onun bu mevzuda ek sıra inayetlerindendir. Olanlar, olacaklar için inandırıcı referanstır. İnanmalı bu yolda, evvela kendimiz adına bir yenilenme cehdi gayreti içinde olmalıyız. Kur'an-ı Kerim ya eyyühellezine amenu aminu, ey iman edenler diyor. Kafirun, münafıkun, facirun, fasikun değil. Ey iman edenler diyor. Hem de mazi kipiyle söylemek suretiyle esasen imanda sabit kadem olanlar, belli bir yönüyle onu vicdanlarında sürekli tazeleyip duranlar, delil peşinde koşturanlar, marifetleriyle kalplerine mızraplar indirenler, işlerini huşu ve haşyetle esasen harekete geçirenler, dimağlarını onun tesirini alarak pozitif düşüncelere, düşünce hayatlarını tevcih ettirerek bir kere daha gelin iman edin diyor. Sahabi semadan gelen bu emre imtisalin gereği, onu doğru anlamanın gereği, bazen sokakta rastladığı kimseye "Teâlâ nü'min sa'aten" diyordu. Gel hele şöyle bir süre Allah'a yeniden iman edelim diyordu. Sahabi iman etmişlerdi. Hem bizim idrak ufkumuzu aşan şekilde iman etmişlerdi. Görüyor gibi iman etmişlerdi. Her tavır ve davranışlarından ihsan şuuru dökülüyordu. Kıvrım kıvrım idiler Allah karşısında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara örnekti. Ona göre şekilleniyorlardı. O ne yapıyor, ne ediyor, nasıl kıvranıyor, nasıl gözyaşı döküyor, nasıl başını yere koyuyor, secdede dakikalarca duruyor. Dolayısıyla onlar da ona benzeme, o yoldaydılar. Onun gibi olma, ona layık olma istikametinde sürekli bir kıvam koruma peşindeydiler. Allah'ın izni inayetiyle. Bu belli bir yere kadar sürdü. Bunu da yine o söz sultanı ifade buyuruyor. Gönül sultanı ifade buyuruyor. İdrak sultanı ifade buyuruyor. Çağların, asırların en hayırlısı, en nuranisi,
bir yönüyle insanlara en fazla tesir edeni, imrendirici olanı benim içinde bulunduğum çağdır buyuruyor, asırdır diyor. Ondan sonraki asır, tabi'in asrı, sahabeyi görenler, haleye müteveccih yaşayanlar, o bir kameri münirdi, bu tabiri Hazreti Piri Muhan da kullanıyor. Etrafındaki ışık halesi de sahabe-i kiramdı. Bir yönüyle bütün insanları da onlara teveccühe çağırıyordu. Eshab-ı kennücum diyordu. Benim sahabilerim yıldızlar gibidir. Güneşin etrafında veya büyük sistemlerin etrafında yüzüp gezen yıldızlar gibidir diyordu. Hele Raşid halifeler. Bilhassa onlara imtisale kati bir emirle esas çağrıda bulunuyordu. Dolayısıyla terü taze, Müslümanlığı sağlam böyle temsil eden, halleriyle gösteren bir cemaatti. Ondan sonrakiler de o haleye müteveccih yaşadı, ona göre şekillendiler. Keyfiyet urbalarını bir yönüyle ona göre birkaç defa vicdan aynalarında, idrak aynalarında ceketlerini, yakalarını düzelttiler. Kendilerini yeniden bir kere daha kıvam adına esasen gözden geçirdiler. Sahabi böyle yapıyordu dediler. Onlara göre ayak uydurdular. Bu da asker tabiri. Onların ritimlerine göre, gönül dünyalarına göre şekil almaya çalıştılar. Böyle ondan uzaklaşma oldukça yavaş yavaş bir yönüyle bu nur efşan atmosferden de uzaklaşma oldu. Sönmedi ama fakat o ölçüde ziyadar olmadı, nur efşan olmadı. Tebe-i tabi'in döneminde, ondan sonraki çağlarda değişik düşünceler, mideyi bulandırıcı şekilde değişik şeyler, Neoplatonizm düşüncesi, Sokrates düşüncesi, Aristoteles düşüncesi filan, Yunan felsefesi, Grek felsefesi derken bizim o dupduru düşünce dünyamız içine girerek midelerde bulantı veya düşünce dünyasında bulantı meydana getirebilecek durumlara vesile olduğu sebebiyet verdi. Antiparantez şunu arz edeyim. Başkalarından hiçbir şey alınmayacak diye bir şey yok. Fakat alacağımız şeyler esasen bizim eleklerden geçtikten sonra olmalı. Bizim esas referans kaynaklarımıza vize aldıktan sonra geçmeli, olmalı, kabul edilmeli. Uyuyor mu bize, uymuyor mu bunlar? Üluhiyet telakkimizle telif edebiliyor muyuz? Nübüvvet telakkimizle telif edebiliyor muyuz? Esma, sıfatı, subhaniye, zat-ı vah telakkilerimizle telif edebiliyor muyuz? Bu açıdan almada mahsur yok ama körü körüne alma çok mahsurlu. Yavaş yavaş körü körüne almalar başladıkça esasen o nurda ziyasından çok şey kaybetti. Ziya iken yavaş yavaş nur oldu. Nur iken bir yönüyle belki çok küçük kıvılcıma dönüştü, bir mum ışığına dönüştü. Kıvılcımken söndü, sadece külün içinde küçük bir kor haline geldi. O da geldi, maalesef bizi buldu. Yeniden bir kalbi hayat esasen, imanu billah, marifetullah mızrabını kalbe indirmek suretiyle esasen içte o ürpertiyi hasıl etmek, içte hasıl olan o ürperti bir yönüyle bizim düşünce dünyamızı, dimağı harekete geçirecek. Ciddi tefekkürler, tedebbürler, tezekkürler çağlayanla kendimizi salacak. Akmamız gerekli olan ummana doğru akmaya duracağız. Ona doğru her adım attıkça yeni marifet hüzmeleriyle, tayflarıyla karşı karşıya kalacağız. Olduğumuz yerde durursak, mevcutla iktifa edersek bu dun himmetliktir. Kurur kalırız. Her gün biraz daha ilerlemek, her gün biraz daha dal budak salmak, her gün yeni yeni salkımlarla insanları çağırmak. Dün gördükleri halde yarın bizi görmesinler. Çok yeni yeni şeyler olmalı bize ki insanlar ona koşsunlar. Koşsun ve bir yönüyle
kurtuluş yoluna, kurtuluş ufkuna ersinler. Demek ki esasen zannediyorum günümüzde insanlık belki kendini ediyor ama esasen biz insanlığa ediyoruz. Tam bir kıvam sergileyemediğimizden dolayı Müslümanlığı öyle görüyorlar. Bulantı hasıl eden dünya kadar zift cereyanı var. Etrafınıza bakın, Müslümanlığın direksiyon çevresini karartan, açıktan açığa insanların kellesini niye benim gibi düşünmüyorsun diye alan insanlar var. Bunları gören insanlar sadece ürperirler. Ama Allah'ı bilip, o marifetle, o haşyetle, o huşu ile ürperme gibi bir şey değil. Aman Allah göstermesin, iyi ki bu hazirede olmamışız diye ürperecekler. Ben isim tavsiye etmiyorum. Falan cereyan, filan cereyan öylesine mide bulandırıcı ki onlara bakan insanın İslamiyet'i seçmesi, intihap etmesi, ona doğru bir adım atması, onu kabullenmesi mümkün değil. Aksine zannediyorum ona doğru şöyle böyle yanılarak yönelenleri dahi vazgeçirecekler. Aman beyhude yorulmayın, zifte doğru seyahate kalkmışsınız falan diyecekler. Siz çevrenizdeki bir yönüyle Müslüman geçinen dünyaya bakın. Mahruti, bütüncül bir nazarla bakın bir yönüyle. İdrakinizi mercek yapın, muhakemenizi mercek yapın veya teleskop haline getirin. O bütüncül nazarla olduğu gibi her şeyi tespit etmeye bakın. Zannediyorum benimkiler eksik olacak ama siz tamamı yakalama imkanına sahip olacaksınız. Allah böylesini göstermesin diyeceksiniz. Evet, zihninizde ben bunları acizane ifade ederken kıtmirci oluyor. Zannediyorum siz o dünyaları canlandırıyorsunuz, resim. Mücerret resimler halinde sinema perdesi gibi gözünüzün önünde canlanıyor. Ve zannediyorum daha derince düşünseniz şu mübarek mekanda bile, burası namaz kılma mekanı olması itibariyle, yoksa bize ait bir yer olması itibariyle değil. Zannediyorum burada istifra etmemek için biraz dişinizi sıkıyorsunuz. İç bulantısı yaşıyorsunuz. Aman Allah göstermesin falan dünyadakilerine benzemek, onların konumunda bulunmak. Hafizanallah. Bu türlü kirli bir dünya, kendi tepeden tırnağa zift içinde bulunduğundan dolayı bir Türk atasözü vardır. Alemi nasıl bilirsin kendin gibi. Şayet sağda solda kendileri gibi düşünmeyenlere hep terör estirip duruyorlarsa hiç şaşırmayın size terörist demelerini. Çünkü sizde kendilerini görüyorlar. Bütün dünyada korkunç bir deformasyon yaşanıyor dedim. Esasen bu bir yönüyle bizim dünyamızın deformasyonuna bakarak böyle galiba bu böyle gidiyor hep. Hep böyle olmuş falan diyorlar. Onun için böyle toptan bir görüntü, öyle bir emri bil maruf nehy anil münker tavrıdır ki zannediyorum. Ferden ferda. Bu ümmetin en önemli vasfı odur yani. Kuntum hayre ümmetin uhricet linnas te'murune bil maruf ve tenhevne anil münker. Emri bil maruf nehy anil münkerle bir adam izaya getirme, yığın koyun sürülerinden daha hayırlıdır. Bunu Beyan Sultan ifade buyuruyor. Şimdi bir de toptan bir heyetin, bir cemaat-ı nuriyenin esasen, bir irşad ehlinin adeta koro halinde bir meseleyi seslendirmesi ve tavırlarıyla onu temsil edip ortaya koymaları, tavır sergisi yapmaları, bunu gördükleri zaman imrenecekler ve yeniden bu dünya yaşanır bir dünya haline geldi diyecekler. Galiba öbür tarafı da ancak böyle imar edebiliriz diyecekler, düşünecekler. Bugünün vahşete açık, değişik yollarla dünyasında bence dünya insanına böyle bir mülahazayı dünya insanında böyle bir mülahazayı oluşturmak, uyarmak çok önemli bir vazifedir. Efendim, toptan dünyaya bence toptan bir hareketin esasen adeta bir koro sesiyle
aynı şeyleri seslendirmesi gibi. O koruyu idare edenler gelmiş geçmişler ve aynı zamanda düsturları da bırakmışlar. Onları değerlendirdiğiniz zaman artık yeniden falanın filanın karşısına elinizdeki bir çubukla geçip efendim bu sabadır, bu rastır, bu uşaktır, bu hüzzamdır, bu bilmem segahtır filan demeye lüzum yok. Denen şeyler denmiş esasen. Ve onlar tın tın bizim kalbimizin kulaklarında çınlıyor. Kalbimizin kulaklarında çınlıyor. Evet, el verir ki bize bizden yakın olanla münasebetlerimizi yeniden bir kere daha tesis ederek esasen kendi uzaklığımızı aşıp ona yakın olalım. Zulmet-i hicranla bidar olmuşum ya Rab medet. İntizar-ı subhu didar olmuşum ya Rab medet. Niyazi Mısri'ye ait. Bir gönül insanı. Hani her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Şimdi insanlık hangi mürşide el versin ki yolunu sarpa uğratmasın? Evet. Öyle bir mürşid olmak istemez misiniz? Şimdi bazı makruti bakanlar bütüncül bir nazarla insanlığı temaşaya alanlar, mercek altına alanlar. Bir yönüyle bu hareketin kıpırdanışlarında dünya adına bir kısım ümit hecelemelerine giriyorlar. Galiba insanlık için esas vaat edilecek şeyleri bunlar vaat edecek. Yoksa her yerde öldürücü, kahredici silahlar yapılıyor. Biri diğerini öldürmek suretiyle onun yerine konmak istiyor. Esasen sulh esintileriyle, bir yönüyle sulh meltemleriyle gönüllerde inşirah hasıl edecek ve insanların kucaklaşmasını, birbiriyle kucaklaşmasını, sarmaş dolaş olmasını, muanekalarla esasen işlerdeki kini, nefreti atmalarını zannediyorum. Bunlar işte o Türkçü olimpiyatlarıyla, dünyanın değişik yerlerinde açtıkları okullarıyla belli ölçüde esasen tecrübe mahiyetinde sergilediler. Demek ki az daha dişlerini sıksalar hakikaten ümit bahş olacaklar. Bence dünyanın yaşanır bir dünya haline gelmesi adına da esasen rehberlik yapacaklar. Evet, dünya bunu intizar ediyorsa bence onları inkisara uğratmamak, düşüncelerinde, hülyalarında bence yalancı çıkarmamak, hem zızıkzaklarımızla bence aynı zamanda başkalarını yanlış yollara sevk etmemek için bugüne kadar yürüdüğümüz yolda biraz daha atımızı mahmuzlayarak veya vites değiştirerek daha hızlı, daha temkinli yürümek suretiyle aman şu davranışlarımız şu şekilde yorumlanır, celbedelim derken kaçırmış oluruz mülahazasıyla daha temkinli yaşamak. Temkin, antiparantez, tasavvufta en son mertebedir. Daha temkinli davranarak hem Allah'a karşı münasebetlerimizde hem insanlara karşı münasebetlerimizde başkalarını şaşırtacak, yanlış şeylere sevk edecek tavır ve davranışlardan, yılandan, çıyandan kaçıyor gibi. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam, "Selasun men kunne fî vecede halâvetel iman, en yekûne Allah ve Rasûle ahabbe ileyhi mimma sivâhuma, ve en yuhibbel mere la yuhibbu lillah, ve en yekre en yaude fil küfri kema yekre en yugdefe finnâr" buyuruyor. Üç şey vardır ki, "Selasun men kunne fî vecede halâvetel iman." İmanın tadını tatmış bir yönüyle her şeyin üstünde esasen iman etmek. İmanını marifetle taşlandırmak. Marifete dayanmayan bir iman her zaman sarsıntıyla devrilebilir. Günümüzde bir kısım gaile, bela, mesaip ve mesavi ile sarsılan insanların durumu bir taraftan وَلِيُمَحِسَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ tortu, posa, has altından, gümüşten ayrıldığı gibi bir ayrılma oldu. Fakat bir taraftan da nerede duruyorlarmış, ne ölçüde sağlam duruyorlarmış, devrilen insan tavırlarıyla bunu gösterdiler. Demek ki çok ciddi meselelere karşı bunlar yürüyecek tipte, karakterde, esasen kıvamda insanlar değillermiş. İnsanlığın iftihar tablosunun aslında bulunsalardı,
Bedir'de fiyasko yaparlardı. Uhud'da ayrı bir falsoyla Resulullah'ın karşısına çıkarlardı. Hendek'te de ayrı bir oyunda o işten sıyrılmaya çalışırlardı. Münafıkların Abdullah İbni Übey İbni Selul'ün yaptığı gibi. O bir taneydi. Etrafında da bir sürü ahmak vardı. Şimdi dünyada, İslam dünyasında o kadar çok Abdullah İbni Übey İbni Selul var ki enflasyonu yaşanıyor bunların. Evet. Selâsün men kunne fî vecede halâvetel iman en yekûnallâhu ve resûlü habbe ileyhi mimmâ sivâhumâ. Allah'a iman, sonra imanı marifetle taşlandırma, marifetin muhabbete kanatlanmasını sağlama, Allah sevgisine. Allah sevgisini esas aşku iştiyaku likaullah ile taçlandırma. Tasavvufta bunun üzerinde duruluyor da esas kütüb-ü fıkhiyede, ahlak kitaplarında çok durulmuyor bunun üzerinde. Sonra bunun hasıl ettiği bir zevk-i ruhani, Hazreti Pir-i Mugan ona temas ediyor. İmanı billah, marifetullah, muhabbetullah, zevk-i ruhani diyor. Fakat mülahazayı kıtmiriye, diyorum ki esas zevk-i ruhani mevzu bu. Allah'a karşı yaptığımız şeyler adına yine bir beklenti olduğundan dolayı beklemeden kendi kendine geliyorsa haza min fadli Rabbi. Bu Rabbimizin bize bir fazlı, bir ihsanı, bir teveccüh, bir inayeti, bir riayeti, bir kilati, bir bakması. Allah öyle bir muameleden bizi mahrum etmesin. Öyle muamele buyursun her zaman. İmanu billah, marifetullah, muhabbetullah, zevk-i ruhani, aşk-ı iştiyaku likaullah. Allah'ı her şeyin üstünde, peygamberi her şeyin üstünde sevme. Bir örnek, daha önceki dağınık, derbeder sohbetlerde ifade edildiği gibi. Hazreti Ömer Efendimiz muhabbet, aşk-ı iştiyak adına şahlandığı bir anda Allah Resulü'nün dirahşan çehresine, o güneşlerden güneş çehresine bakıyor, ya Resulallah diyor, seni nefsinden başa, aile efradın, çoluk çocuğum, her şeyim, bütün mamelekim, hepsinin üstünde seviyorum. Şimdi bu çok önemli bir değiştir yani. Bu öyle bir namedir ki zannediyorum, biz hakikaten ondaki o inceliği, o derinliği, o bayıltıcılığı, bir ney sesiyle olan o bayıltıcılığı duyduğumuz zaman Mevlana'nın adamları gibi semağa kalkar, pervane dönmeye başlardık. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun beklediği cevabı vermiyor. Beni kendi nefsinden de fazla sevmedikçe iman etmiş olamazsın. Onda da öyle bir alıcılık var ki, almacı 1000 yerden gelen şeyi, sinyalleri birden alabilecek, anında çözebilecek. Öyle bir deşifre subayı gibi anında çözebilecek bir kabiliyeti var. Amudi yükselme, dikey yükselme kabiliyetin sahip. Anında diyor ki, ya Resulallah diyor, şu anda seni nefsinden de artık seviyorum diyor. 1 milyonda bir hilaf-ı vakı beyan olduğuna ihtimal vermiyorum ben bunu. O Ömer. Cenab-ı Hak o duygu, o düşünceyle serfiraz kılsın herkesi. En yekûnallâhu ve Resûlü habbe ileyhim masivahuma. Şimdi bir kere esas bu donanımla insan donanınca, bakın ondan sonra yapacağı şeylerde istikamet. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Bu defa başkalarını seviyorsa, münasebete geçiyorsa, sarmaş dolaş oluyorsa, muanekada bulunuyorsa, Allah'a karşı münasebet yerleri itibariyle, konumları itibariyle bu da bir yönüyle Allah için onları sevecek. Neden bu kadar meseleyi uzattım? Yani birileri sizinle beraber aynı safı paylaşıyorsa, Kabe'nin etrafında meleği âlânın sakinleri gibi halka haline geliyorsa, hep aynı duygu, aynı düşünceyi orada terennüm ediyorsa şayet, senin sevgi dünyanda onların yeri başkadır. Saffı evveli teşkil ediyor. Birileri şöyle böyle düşe kalka geliyorlarsa, ikinci safta yerlerini alıyorlar. Birileri oturmuş bakalım hele bunlar ne zaman rükûa varacak diye esas o güzel tabloyu temaşa ediyorlarsa,
ve içlerinde bir imrenme duygusu varsa, bir de onlara karşı esas. Onlara karşı da onlar kadar bir sevgi, bir alaka esasen. Birileri de bunlarla uzun yol alınabilir. Bunlarla bir gelecek imar edilebilir. Şu deformasyon giderilebilir. Mülahazasıyla bakıyor, taklit ediyor, imreniyorsa bir de onlara karşı bir alaka. Derece derece herkese karşı bir alaka gösterme. Çünkü bahsettiğim hususların hepsi bir yönüyle bazıları tamamiyet içinde, bazıları yarımlık çerçevesinde, yarım olma çerçevesinde, bazıları 1/3 olma çerçevesinde, bazıları 1/4 olma çerçevesinde, bazıları 5'te 1 olma çerçevesinde o halka, o dairevi halkaya esasen dahil oluyor. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Allah'tan ötürü sevmek. İnsan Allah'ın güzide bir sanatı olduğundan dolayı, ahseni takvime mazhar olduğundan dolayı, mirat-ı mücella olduğundan dolayı, İnna Allah halaka Adem ala suretir Rahman. Hazreti Pir'in izahı içinde. Bunu bir tabiin nakledince Yahya İbni Saidül Kattan hadisteki münakkittir esasen. Böyle sizin sağlam gördüğünüz hadislerde bile çok küçük bir bit yeniği varsa şayet onu yerden yere vurur. Dolayısıyla bunu rivayet eden o tabiini yerden yere vuruyor. Mecruh o insan diyor. Fakat Hazreti Pir'in bu hadisi şerifi ifadesi var. Ben de diyorum ki Yahya ibn Saidül Kattan canım ona kurban olsun çünkü çok seviyorum onu da. Ona kurban olsun. Hazreti Pir-i Mugan Şem-i Ziya-i Himmet'in o mevzudaki beyanını görseydi o zatı tabiinden o zatı böyle tenkit etmeyecekti. İnna Allah halaka Adem ve la suretir Rahman. Zat-ı üluhiyetin Esma-i Hüsnasıyla, sıfat-ı sübhaniyesiyle onu aksettirecek en mücella bir ayna varsa o da insandır. Evet. Bu mahiyetin insan değerlendirdiği zaman Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in konumunda Cibril-i Emin şöyle diyecektir. Yürü top senin, çevkan senindir bu gece. Ben bir adım daha atsam yanarım ama sen yanmazsın. İnsanlığın iftihar tablosu bir yönüyle etten, kemiktendi. Bir anadan dünyaya gelmiş şerefli bir varlıktı, başımızın tacıydı. Ama öbürü nurdan yaratılmıştı. Kâmeti bağlasıyla onu temaşa ettiği zaman insanlığın iftihar tablosu derinlikleriyle, derinliği kanat tabiriyle ifade ediyor. Bir, Hira Sultanlığından dışarıya çıktığı zaman şarktan garba her tarafı kapladığını görüyor. Gerçek mahiyetiyle temaşa ediyor. Öyle ki ucu bucağı görünmüyor. Öyle bir derinlikte bir varlık. Bir de Miraç'ta aynı temaşa ile yine ona karşı hayranlığı bir kere daha şahlanıyor. Ama insanlığın iftihar tablosu Miraç'ta onun önüne geçiyor. Şimdi bu yönüyle insan zat-ı üluhiyetin evsaf, sıfat-ı sübhaniye ve esma-i hüsnasına tam aksettiren bir ayna mı değil mi? Siz karar verin. Böyle bir varlık insan. Dolayısıyla insana karşı alaka, Allah'ın sanatına karşı alaka demektir. Dolayısıyla bu Allah'a karşı saygının ifadesidir. Ve işte dar dairede değil, bağnazca düşünce dairesinde değil, esasen skolastik düşünce dairesinde değil, bu dairede, bu mülahazalar çerçevesinde meseleye baktığınız zaman herkesi bir çeşit kucaklama duygusu ve düşüncesi içinizde belirecektir. Yahu bu da kucaklanacak bir insan, bu da kucaklanacak bir insan. İşte buraya geliyorlar. Falan yerde bilmem neyin başı yani, filan yerde bilmem neyin başı yani ayrı bir şeyde. Ama ne olur sarılabilir miyim sana diyor. Burada sizin dünyanızın içine girince namaz kılanları gördüm ben. Ben rica ediyorum şurada arkada oturun namaz kıldığımız sürece. Hayır bunca insan namaz kılıyorken benim onların bu mevzuda Rabbime karşı ibadetlerine saygısızlık yapmış olurum diyor. Düşe kalka namaz kılıyor, hiç kılmamış, namaz kılmamış. Rabbimize karşı o kendine göre ubudiyetini
çok farklı formatta esasen ortaya koymuş. Ama rükûa giderken ileri geri gidiyor, secdeden kalkarken ileri geriye gidiyor, sendeliyor bazen. Fakat size bir yönüyle yaptığınız Allah'a karşı o ibadette, o ubudiyette, o ubudette, keşke meseleyi ubudet şeklinde Cenab-ı Hakk'a karşı sunabilsek. Gönüller fetholacak. Evet. Şimdi bu insanlar size sarılmak istiyorlar. Bence ilahi ahlak olarak size bir adım gelene siz 10 adım gitmelisiniz. Size 10 adım geliyorsa birisi 100 adımla ona yaklaşmalısınız. Kucaklamalısınız onu. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbu illallem. Mer diyor, insan diyor. Anlıyor musunuz yani? Tabii en başta ilk safı teşkil edenler, ikinci safı teşkil edenler, üçüncü safı teşkil edenler, 100. safı teşkil edenler, herkesin böyle bir kucaklamadan çok farklı seviyede, farklı derinlikte, farklı bir şivede esasen bir keyfiyeti vardır, bir hususiyeti vardır. Cenab-ı Hak o mevzuda yanıltmadan o hususiyetlere göre hareket etmeye muvaffak eylesin bizleri. Şu dünyevi gibi görünen Türkçe olimpiyatlarda sizin o güzide arkadaşlarınız bunları yapmaya muvaffak olmuşlardı. O olimpiyatları ben sadece televizyon ekranında seyrettim. Ve hakikaten ben o meselelerin bir yönüyle bıraktığı uçlarda geleceğin insanın içtihadıyla esasen bütün gönüllerin fethedilebileceği inancına vardım yani. Orada o siyah insan bembeyaz insana sarılıp ağlarken, ayrılışları ağlamayla taşlandırırken ben de oturduğum yerde saldım gözlerimi, gözyaşlarımı, ben de onlarla beraber ağlamaya durdum. Ümit bahşeden bir keyfiyetti. Devam ettirilmesi lazım. Oyun, eğlence dememeli bu meseleye. İnsanlığı kaynaştırma demektir bu bir yönüyle. Ama her dünyanın kendine göre kültür değerleri var. Siz onların kültür değerlerine saygılı olmazsanız, onlar da size saygılı olmazlar. Sizin alemden beklediğiniz şey, alemin de aynı ile sizden beklediği şeydir. Verin beklediklerini ki bulasınız beklediğinizi. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Ve en yekre en yaude fil küfri ba'de iz engazahullah. Hadis-i şerif bazı yerlerde ve en yekre en yaude fil küfri kema yekre en yaude fil nar diyor. Müslim-i Şerif bu ilaveyi yapıyor. Ve en yekre en yaude fil küfri ba'de iz engazahullah. Allah onu küfürden çekip çıkardıktan sonra yeniden küfre dönmeyi, nauzubillah, Allah'ı inkar etmeyi, ilhada düşmeyi, ateizm demeyi, deizm demeyi, pozitivizm demeyi, naturalizm demeyi, bilmem ne demeyi filan, esas bütün bunları cehenneme düşüyor gibi, bir bataklığa, zift bataklığına düşüyor gibi kerih görmedikten sonra imanın tadını tatmış olmaz. Evet. Konumunuzu bununla değerlendirdiğiniz zaman çok iyi bir yerde durduğunuzu veya o çok iyi yere doğru adım adım yürüdüğünüzü zannediyorum hissedeceksiniz. Ve birilerinin de hiç farkına varmadan iyilik yapıyorum adına gayyalara doğru yürüdüğünü ürpertiyle temaşa edecek ve Allah göstermesin diyeceksiniz zannediyorum. Gamı tasayı bırak, iraden canlı ise esasen, irade çok önemli, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği bir şeydir. Şart-ı adi planında en büyük şeyleri bir yönüyle elde etmeye müeddi öyle bir faktördür ki, meyelandaki tasarruf. Fakat cenneti peyleyebiliyorsunuz bununla. Dünyanın binlerce sene hayatı, bir saatine, bir dakikasına mukabil gelmeyen şey, ya bu nasıl şey? Tenasübilliyet prensibi. Yani fizikteki kozalite mülahazası. Allah Allah. Bu minnacık iradeyle cennet peyleniyor. Öyle değil mi yani? İnne Allah iştera minel mümin emsevem var benim. Sen nesin ki yahu cenneti? Efendim ebedi cenneti haline peyliyorsun. Öyle bir şey yani.
İrade böyle bir şey. Allah'ın insana en büyük armağanıdır. Kendi iradesinin gölgesi of. Nasıl Hazreti Pir, insanın vücudu, onun vücudunun gölgesinin 3 nokta daha koyacaksınız. Namütenahi gölgesi. Namütenahi gölgesi. İraden canlı ise, ümit kaynağı olabilirsen herkese bence. Şimdi ümitli olmak bir yönüyle yese düşmemek çok önemlidir. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Davransana ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. El de senin, baş da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Yıkılımlar karşısında, deformasyonlar karşısında vicdan azabı çeken milli şairimizin esasen bizim için rehber diyebileceğimiz mübarek beyanlarından. Yaşayanlar hep ümitle yaşar, meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Bence Hazreti Pir de bu sese, bu soluğa farklı şekilde bir name katar. Yeis mani her kemaldir der. İlle de bir ufku yakalamak istiyor, zirveleşmek istiyorsanız bence ümitle yürümeniz lazım. Ümit çok önemlidir. Bu bir mesele, yani ümitli olmak. Fakat böyle kritik dönemlerde esasen insan hiçbir şey yokmuş gibi davranmak suretiyle, böyle dipdiri bir canlılık sergilemek suretiyle, ya Cenab-ı Hak farklı bir konuma itti bizi. Demek ki Murad-ı Sübhanesi farklı bir konumda bu meseleyi götürmekmiş. Niye saçtı bizi dünyanın dört bir yanına tohumlar gibi? Dar dairedeydi, sadece kendi ülkenizdeydi. İslam dünyası bile yahu din bizde başladı, dinin dili bizim dilimiz. Bunlar ne oluyor ki yani Orta Asya'dan geldiler, Arapçada kemküm ediyorlar, dini de başkalarında dilencilikle dilendiler. Bunlar ne oluyor ki onlar da öyle bakıyorlardı filan. Şimdi dar bir dairede esasen yapılan işler, Allah Celle Celaluhu, alem şumul bir dava, Anadolu dar dairesine münhasır kalmamalı. Bu, insanlığın iftihar tablosunun gösterdiği ufka ulaşmalı. Benim namım güneşin doğup battığı her yere gidecektir. Şimdi şu anda siz dünyanın dört bir yanına güneşin doğup battığı her yere saçıldınız mı, saçılmadınız mı? Düştüğünüz yerlerde birer tohum gibi toprağın kuvve-i imbatiyesine emanet. Toprakta çürüyecek misiniz, çürümeyecek misiniz? Helal olsun. Ama bir tohum olarak toprağın bağrında çürüyecek ama bir başak mı, iki başak mı, üç başak mı? Niyetlerdeki hulusa göre, samimiyete göre, ihsan şuuruna göre bazen 10 başak bile bir tohumdan çıkabilir. Bir de her başakta 10 tane varsa birken 100 olacaksınız. Evet, Murad-ı Sübhani buysa bence esas hiç kimse yese düşmemeli. Bir taraftan arındırıyor bizi o ızdırapla. Huzuruna gidersek şayet arınmış olarak gidelim. Diğer taraftan da çok daha ulvi, gayeyi hayallerle şayet bizi farklı hizmet yollarına sevk ediyor. Öyleyse bize düşen şey de o Murad-ı Sübhani'nin hakkını vererek, madem bizi tohum gibi saçtı, bizler de tohum gibi başa yürüyelim. Madem bizi fideler gibi dünyanın değişik yerlerine dikti, biz de oralarda söğüt olmaya bakalım. Kayı boyu geldi bir tohum gibi daracık bir yerde bir söğüt oldu, ser çekti. Dünyanın dört bir yanına yayıldı. Devletler muvazenesinde muvazene unsuru haline geldi. Ve insanlık o sayede bir yönüyle insanlığını idrak etti. Ve diyoruz ki, tut elimizden Allah'ım, tut ki edemeyiz sensiz. Vesselam.